Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere begonya çiçeğim. Daha öncesinde çoğaltmıştım. Daha doğrusu köklendirmiştim. Biraz uzun oldu. Hatta Instagram sayfamda böyle nasıl çoğaltılır, nasıl köklendirilir onunla ilgili videolar da çekmiştim. Ve çok güzel köklendi. Artık beni ektiyor. Benim biraz vaktim olmadı açıkçası. Ama bugün onu ayıracağım. Hemen onu ekmeye karar verdim. Daha doğrusu vakit bulabildim diyeyim. Ve size begonya ile ilgili de bilgiler de vereceğim. Hem çiçeğimizi ekelim hem de sizi bu konuda da bilgilendirmek istedim. Bakın bu şekilde pet şişeler çok işe yarıyor. Yani ben genellikle değerlendiriyorum pet şişeleri. Evet, şimdi bir kameramızı ayarlayalım. Yaklaştıralım. Şöyle olabilecek mi bakayım. Nasıl bir yaklaştırmam gerekecek. Evet, şu şekilde gözüküyor mu? Evet, gözüküyor. Ay. Ben de eldivenlerimi alayım. Bu saksıya ekleyeceğim sonradan. Evet. Ben de eldivenlerimi giyeyim arkadaşlar. Ve başlayalım. Çilli begonya sıcak iklim çiçeğidir aslında. Sıcağı çok sever. Rüzgarlı ortamı da çok sever. Böyle havadar olması gerekiyor. Güneşi sever ama direkt yakıcı bir güneşi sevmez. Güneş ışığı almak ister ama mesela benim bu balkonum çok aşırı güneş olduğu için direkt bu balkonumda yetiştirmem zor oluyor. Ama başka bir odamda, özellikle mesela buradaki odada, salonda güzel yetişiyor. Hatta bir dönem kocaman olmuştu. Bakın bayağı da büyümüştü. Şu şekilde gösteriyorum değil mi? Tam göremiyorum da ekranı. Evet. Bakın. Buradan da yeni yapraklar veriyor. Sağ olsun. Hastaneden bir hocam getirmişti bana. Benim çiçeğim öldü. Vardı. Çok büyümüştü. Hatta böyle sarkaç bile hazırlamıştım. Onu duvara yayılacaktı ama bir hastalandı. Öldü. Ama şimdi bunu ekeceğim. Şimdi yine çiçeğimizi ekerken şöyle bir çukur açıyoruz. Hatta arkadaşlar bir şey daha göstermek istiyorum. Yumurta kabuğu şu şekilde elinizle ezip toprağın içine katabilirsiniz. Begonya çok sever. Sardunyalar çok sever. Evet. Kök kısmına yakın bunu ayarlıyorum arkadaşlar ve üstüne de bu saksımı yerleştiriyorum. Ve sonrasında da toprağımızı ekliyorum yanlarından ki bu şekilde diğer videolarımda da görmüştünüz. Çok kolay olmuştu ekimi çiçeklerimin, kaktüslerimin. Evet. Birazcık toprak dağıtmış olabilirim. Bununla daha çok toprak alıyorum diye bunu seçtim aslında ama başka bir kabım vardı, onu şu an bulamadım, nereye koyduğumu bilemiyorum. Atmış da olabilirim. Evet. Ne diyorduk? Güneşi çok sever. Çilli begonya. Güneşli bir ortamda olsun arkadaşlar. Ama yakıcı güneşte olmasın. Şöyle derin derin çukur açarak ekmeye gayret gösteriyorum. Köküne değmeden arkadaşlar. Köküne zarar vermeyin. Çok güzel köklenmiş çünkü. Evet. Yanlarından bastırıyorum şu şekilde. Ve şu kısımlarına da yine topraklar ekliyorum. Çilli begonyayı sularken yapraklarına su püskürtmeyelim arkadaşlar. Su püskürttüğümüzde yaprakları zarar görecektir. Diğer çiçeklerimiz gibi yaprağına su püskürtülmesini çok sevmez. Ama direkt köklerine su verebiliriz. Hemen bir
Can suyunu veriyorum arkadaşlar. Ya, şu şekilde. Can suyunu da verdik arkadaşlar, bakın. Artık bu saksımız da güvenli büyüyecek. Çok da güzel çiçek açıyor. Bu begonyamız arkadaşlar böyle yavru ağzı renkte. Sularken de neye dikkat edeceğiz? Toprağın yüzeyinin kuru olmasına dikkat edelim. Özellikle yüzeyi kuru. Hatta emin olamadığınız bir çubuk yardımıyla ya da bu şekilde bir abeslank yardımıyla da olur. Bu şekilde bir kurcalayıp toprağına bakabilirsiniz. Ben hatta bunu bu şekilde dikey dursun diye destek olarak yandan yine vereceğim ve bu şekilde büyüyecek çiçeğimiz. Bu çiçeklerle ilgili, kaktüslerle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa mutlaka yorumlara yazın. Sizin evdeki begonya çiçeğiniz nasıl, ne durumda? Onunla da ilgili yazabilirsiniz. Hatta şöyle çekiyorum ki yandaki çiçeklerim de gözüksün. Onlarla ilgili de sorularınıza cevap vereceğim. Bir de saksılarınız geçirgen olsun. Ben neden direkt, bu aslında bir toprak saksı. Ama ben direkt bu toprak saksının içine ekmek istemedim. Çünkü geçirgenliği yok. Altında bir delik ya da su geçirgenliği yok. O yüzden yetiştirme saksısına ektim. Ben suladukça suyu alta olacak, alta inecek ve ihtiyacı olduğu kadar çiçeğimiz suyunu alacak. Hem çok suladığımızda toprak yüzeylerinde böyle küflenmeler, nemlenmeler oluyor. Onları önlemek adına, böceklenmeleri önlemek adına geçirgenliği olan saksılar tercih edin saksı alırken. Bir de bu mevsimde özellikle artık havalar soğudu. Lütfen çok sulamayın çiçeklerimizi. Yani yaz mevsimi gibi değil. Sık sık sulamak çiçeklerimize zarar verecektir. Çok sulamayalım. Yeteri kadar toprağını nemlendirecek kadar sulamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir de yorumlar bırakırsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, benimle kalın.